Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda bu güzel yeleğin yapımını anlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şık, bir o kadar da güzel bir yelek modeli. Kız bebekler için çok güzel bir model. Düz örgü, ters örgü, lastik örgü, haraşo örgü ve bu kısımlarda da ajur modeli uygulanıyor. Kolaylıkla örebileceğiniz hoş bir model. Modelimizin arkası da böyle. Sade ve şık. Model sayıları 1 yaşa uygun. Dilerseniz roba artırmasını daha fazla yaparak 1,5-2 yaşa göre de modeli uyarlayabilirsiniz. Bu kısımlar düz olduğu için dilediğiniz yaşlara da uygulayabilirsiniz. Başlangıç sayısı 2 yaşa kadar yeterli gelecektir. Sonrasında her yaşa ayrımlara 2'şer ilmek ekleyerek diğer yaşlara da uygulayabilirsiniz. Yine roba artırmasına da her yaşa 3 artırma yapabilirsiniz. Veya yakadan kol altına kadar çocuktan ölçü alıp o şekilde robanın artırmasını tamamladıktan sonra kol ucu kısmı ve beden kısmına geçebilirsiniz. Ölçü alarak yapmak diğer yaşlara daha uygun olacaktır. Şöyle biz de bu modelin ölçülerine bakalım. Boy 30 santim. Genişlik 24. Şöyle roba genişliği de yine kol altı 24. Yakadan kol altı 13,5. Kol genişliği bu kısım 10 santim. Bir de yaka genişliğine bakalım. Yaka genişliği de 11 santim. Model için bir yumak ip kullandım. 4 adet de düğme gerekli. Şiş numaram ise 3,5. Sıkı örenler 4 numara ile de örebilir. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Sizin desteğiniz benim için çok önemli. Modelin bir de eteğini hazırlayacağım sizler için. İkili bir takım olacak. Bir sonraki videomuzda o şekilde olacak. Bu yüzden 2 yumak ip temin edelim. Ben 2 farklı renkte öreceğim. Yeleğimiz yeşil, eteğimiz de pembe renklerde olacak. Dilediğiniz kombinde siz de yapabilirsiniz. Renkleri ayarlayıp veya tek renk ile de takım yapabilirsiniz. Yapımına geçelim. Modelde Alize Baby Best kullanıyorum. Bambu karışımlı anti peeling özellikli bir ip. 100 gram 240 metre. Renk numarası da 463. Şiş numaram 3,5. Modele klasik ilmek atma yöntemiyle 74 ilmek atarak başlıyoruz. ...74 ilmek şişime attım. Şimdi bir düz, bir ters tekli lastik örgü kuruyoruz. Şöyle baştaki ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasındaki ilmeğim düz. Bir ters, bir düz şeklinde sıra sonuna kadar örelim. Lastik örgümü kurdum. Son olarak düz ilmekle sırayı tamamladım. Şimdi farklı bir işlem uyguluyoruz. Tıpkı Selanik örer gibi bir ilmek atlayarak öreceğiz. Başlayalım. Şöyle baştaki ilmeğimizi her zaman örmeden alıyoruz. Sonrasında düz ilmeğimizi örüyoruz. Her sırada düz ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Sonrasında ipimizi öne doğru alıp bu ters ilmeği örmeden aktarıyoruz. Ardından düz ilmeği ördük. Terse aktar, düz ilmeği ör. Tersleri örmeden bu şekilde diğer şişe aktarıyoruz. Düz ilmeğimizi örüyoruz.
Her sırada aynı şekilde örülecek. Ters ilmeği aktardım, düz ördüm. Ters ilmeği aktardım, düz ilmeği ördüm. Sıra sonuna doğru gelelim. Sıra sonuna geldim. Ters ilmeğimi aktardım ve son olarak düz ilmeğim vardı. Onu örüp arka yüze geçtim. Baştaki yine ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasındaki ilmeğim düz ördüm. Ters ilmeğimi yine aktardım. Düz ilmeğimi düz ördüm. Tersi aktardım. Bu şekilde devam ediyoruz. Düzleri örüp ters ilmeği aktarıyoruz. Tamamlayalım sırayı. Bu sırayı da tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi ön yüzde de bir sıra, arka yüzde de bir sıra uygulayıp tekrar ön yüze geçelim. Bu kısmı tamamlamış olalım. İlmek attıktan sonra 5 sıra örmüş olduk. Ön yüzdeyim. Ayrımlara başlıyoruz öreceğimiz bu sırada. İlk iliğimizi açıyoruz. Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında ilmeklerimi haroşa örmeye başlıyorum. Düğme bandımız haroşa olacak. Altı ilmek haroşa ördüm. Şimdi 8 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz ördükten sonra bir tane bu şekilde gizli artırma yapıyorum. Sonrasında 2 ilmek artırma kısmını örüyorum ve diğer yanından artırmamı yapıyorum. Kol ayrımı için 8 düz ilmek daha örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar artırmamı yaptım. Artırma kısmı için 2 düz ilmek, tekrar diğer yanından bir artırma yapıyorum. Arka ayrım için 22 düz ilmek örüyorum. ...22 düz ilmek ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. 2 düz ilmek artırma ilmeklerini örüyorum ve diğer yanından artırıyorum. 8 düz ilmek kol ayrımı için örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. 8 ilmek ön ayrım için düz örüyorum. Sekiz ilmek ördüm. 6 ilmeğim kaldı düğme bandı için. Şimdi burada bir ilik açıyoruz. 1 2 ilmek haroşa ördüm. Sonrasında bir doluyorum. Şöyle 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kalan 2 ilmeği de örüp sırayı tamamlamış oluyorum. Arka yüze geçtim. İpimi sıra başlarında bu şekilde arkaya atıyorum ve baştaki ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Haroşa kenarın düzgün görünmesi için. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşa ördüm.
Diğer uçta 6 ilmek kalana kadar bu kısımdaki ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Artırdığımız ilmekleri de şu şekilde örüyoruz. Arka yüzde şişimizi şöyle yandan geçiriyoruz. Çapraz bir şekilde ilmeğimizi alıyoruz. Tekrar göstereyim. Şöyle şişimizi geçirdik. İlmeğimizi aldık. Artırdığımız ilmekler de arka yüzde bu şekilde örülüyor. Şöyle bir kez daha göstermek istiyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örüyorum. Düğme bandı için arka yüzdeki sırayı tamamlamış oluyorum. Ön yüze geçtim. İpim arkada, baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 6 ilmek haroşa. Sonrasında düz ilmeklerimi örerek geliyorum. Dokuz ilmek düz ördüm. Bir önceki artırmış olduğumuz ilmek ile birlikte artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düz ördüm artırma kısmındaki, diğer yanından artırdım. Kol ayrımındaki 10 ilmeği örüyorum. İlmeğimi ördüm. Kol ayrımındaki artırmamı yapıyorum. 2 ilmek artırma ilmeklerini ördüm. Sonrasında diğer yanından artırdım. Arka ayrımındaki ilmeklerimi örüyorum. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini örüyorum. Tekrar diğer tarafından artırmamı yaptım. Dilerseniz bu kısımlara birer işaret takabilirsiniz. Bir kaydırma olmasın, modelimiz bozulmasın diye. Şimdi kol ayrımındaki ilmeklerimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Ön ayrımdaki ilmekleri örüyorum. Sonrasında 6 ilmek düğme bandını örüp bu sırayı da tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de yine aynı şekilde bir önceki arka yüzü ördüğümüz gibi her iki uçtaki 6'şer ilmeğimiz düğme bandı. Diğer ilmeklerimizin hepsi ters örgü. Artırmış olduğumuz ilmekleri de yine şişimizi bu şekilde çapraz geçiriyoruz ve örüyoruz. Bu sırayı da tamamlayalım. Sıra sonunda 6 ilmeğimizde haroşa örelim. Ön yüze geçtiğimizde de yine her iki uçtaki 6 ilmeğimiz haroşa. Düz örerek devam ediyoruz. Artırma kısmına geldiğimizde artırmamızı yapıyoruz. 2 artırma ilmeğimizi örüp diğer yanından artırıp yine aynı şekilde devam ediyoruz. Her ön yüzde bu şekilde robamızı büyütüyoruz. Robayı ilerlettim. Şöyle bu kısımdan her artırma sırasını sayacak olursak her ön yüzde toplamda 14 defa artırmış oldum. Haroşa çizgilerimizi de sayabiliriz.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 haroşa çizgisi örmüşüz. 12 haroşa çizgisi olunca da ikinci iliği açtım. Modelimizin devamında her 12 haroşa çizgisinde bir iliklerimizi açıyoruz. Son olarak arka sırayı ördüm ve ön yüze geçtim. Öreceğimiz bu sırada kollardaki fırfır bölümünü örüyoruz. Bu kısmı da tamamladıktan sonra beden bölümüne geçiyoruz. Artırma kısmına gelelim. Artırma kısmındayım. Artırma kısmındaki 2 ilmeğin birini ön ayrıma, diğerini de kol ayrımına bırakıyoruz. Bunu da örüp bu kısma ekledim. Sonrasında diğer taraftaki bu 2 artırma ilmeğinin de yine ilkini kol ayrımına, diğerini de arka ayrıma bırakıyoruz. Bu şekilde sadece bu kısımdaki ilmekler üzerine fırfırın kurulumunu yapıyoruz. Buradaki artırma ilmeğinden başlıyoruz. 1, 2 ters ilmek ördük. Sonrasında bir düz örüyorum, bir doluyorum. Ardından 2 ters ilmek örüyorum. Bir düz, bir dola, 2 ters. Bir düz, bir dola, 2 ters örüyorum. Bir düz, bir dola, 2 ters. Bir düz, bir dola, 2 ters. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve son olarak 2 ilmeğim kaldı. Bunları da ters örüyorum. Son 2 ilmeğim artırma ilmeğinin olduğu kısım. Arka yüze geçtim. Şimdi en son ördüğümüz ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeğim düz. Doladığım ilmeği ön yüzde bir düz örmüştüm. Onu da ters örüyorum. Yani 2 düz 2 ters şeklinde devam ediyoruz. 2 düz ördüm. Doladığım ilmek ve yanındaki ilmek ters. 2 düz 2 ters. Sona geldim. Son olarak 2 düz ilmek ördüm ve bu kısımdan yine ön yüze çevirdim. Sadece koldaki ilmeklerimizi örüyoruz. En son ördüğüm ilmeği yine örmeden aldım. Bir tersim var. Onu örüyorum. Ardından 1, 2 düzüm oldu. Artırdığım ilmek ile bir tane daha artırıyorum. 3 oldu bununla. Aralarda hep 2 tersimiz var. 2 düz ördük. Bir dolayarak artırdık. 2 ters, 2 düz, bir dola. Bu sırayı da bu şekilde örüyoruz. Bu kısmın sonuna geldim. Doladım. 2 tersimi ördüm. Arka yüze çevirdim. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim düz. Her zaman arka yüzde doladığımız bu ilmekleri ters örüp buradaki ters ilmeklere katıyoruz. Ters ördüm. Ardından 2 ilmeği de ters ördüm. Bu kısım 3 ters oldu. 2 düz doladığımız ilmekle bu kısımda 3 ters şeklinde devam ediyoruz. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Aynı işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimiz ters. 1, 2, 3 düz ördük. Tekrar doladık. Arada 2 ters. Her zaman ön yüzde 2 ters düz ilmeklerimizi örüyoruz. Sonunda bir dolayarak artırıyoruz. Ardından 2 ters ilmeğimizi örüyoruz.
Bu şekilde ön yüzde artırmalarımızı yapıp arka yüzde de 2 düz artırdığımız ilmek ve buradaki ilmekler de ters. Her ön yüzde artırmaları devam ederek ördüm. Toplamda 4 defa artırmış olduk. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4 tane ajur yuvamız var. 5 tane de düz ilmeğimiz. Aralarda da 2 ters ilmeğimiz. Arka yüzü örüp ön yüze geçtim. İlmeklerimi kapatıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ardından sıradaki ilmeğim ters. Onu ters ördüm. Ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapattım. Düz ilmeklerimizi düz örerek kapatıyoruz. Ters ilmeklerimizi de ters örerek. Düz ördüm düz ilmeğimi. Yine aynı şekilde bir öncekini üzerinden atlattım. Devam ediyorum. Ters ilmeklerime geldim. Bunları da ters örüyorum. Yine aynı şekilde kapatıyorum. Düzleri düz, tersleri ters örerek ilmeklerimizi kapatalım. İlmekleri kapattım. Şimdi son ilmeğim kaldı. Şimdi bir tığ yardımı ile bu kısmın birleştirmesini yapacağız. Şöyle ön yüzden ikiye katlıyoruz. Sonrasında bu kısmın şöyle en uç ilmeklerine tığımızı geçirelim. Ardından bu sondaki ilmeğimizi alalım. Bu kısımdan geçirelim. Burada bir zincir ile sabitledik. Ardından şöyle göstereyim. Şu kenar kısımlarından karşılıklı alarak birleştirmeyi yapıyoruz. Buradan geçtim. Diğer tarafa da aynı şekilde tığımı geçirdim. İlmeği aldım. Tığdaki bu ilmekten geçirdim. Sıradakine aynı şekilde kenar kısmı karşılıklı tığımı geçiriyorum. İlmeği alıp tığdakinden aynı şekilde geçiriyorum. Bunu yaparken tığdaki ilmeğimi çok sıkı tutmuyorum. Biraz gördüğünüz gibi mesafeli tutuyorum ki burada kasma olmasın. Şöyle tığımı geçirdim. Son bu kenar kısma. Karşı tarafa da aynı şekilde ve tamamlanmış oldu. Şöyle bakın, birleştirmiş olduk bu kısmı. İpimizi de kesmemize gerek yok. Buradan devam edebiliriz. Kalan ilmeği de şişime aldım. Bu kısmı da ön yüze alıyorum. Devam ediyorum. Arka ayrımı örerek diğer kola gelelim. Arka ayrımdaki ilmekleri örerek diğer kola geldim. Yine buradaki 2 artırma ilmeğinin birini arka ayrıma, diğerini de kola ekliyoruz. Birini arka ayrıma ekledim. Şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını uyguluyoruz. İlk önce 2 ters, sonrasında bir düz, ardından bir dola, 2 ters, bir düz, bir dola şeklinde kurulumunu yapıyoruz. Sonrasında da her ön yüzde düz ilmekten sonra dolayıp artırıp 2 tersi örerek toplamda 4 defa ön yüzde artırmış oluyoruz. İlmeklerimizi de aynı şekilde kapatalım. Modelimize devam edelim. Diğer kolu da aynı şekilde örüp tamamladım. İlmeklerini kestikten sonra ters yüzde birleştirdim. Sonrasında da ön ayrımı örüp bu sırayı tamamlamış oldum. Şimdi modelimizin devamında ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek beden kısmını ilerletiyoruz. 12 haroşa çizgisinde bir de iliklerimizi açıyoruz. Bu şekilde örerek
Örgümüzü ilerletelim. Yeleğin beden bölümünü ilerlettim. Her 12 haroşa sırasında bir toplamda 4 tane ilik açmış oldum. Son ilik açtığım sırayı ördükten sonra arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Şimdi ön yüzle kollarda uyguladığımız modeli uygulamaya başlıyoruz. İlk önce düğme bandını örelim. Sonrasında 2 ters, bir düz, bir dola, ardından yine 2 ters, bir düz, bir dola şeklinde devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Son olarak 2 ters ördüm. Bir düz, bir dola ve 2 tersle tamamlamış oldum. Düğme bandını örüyorum. Modeli kurmuş olduk. Şimdi koldaki aynı işlemi uygulayarak 4 defa artırma yaparak her ön yüzde bu kısmı da tamamlayıp aynı şekilde ilmeklerini kapatalım. Etek ucundaki modeli tamamlayıp ilmeklerini kapattıktan sonra düğmelerini de ekledim ve bu şekilde modelimiz tamamlanmış oldu. Yumaktan çok az da ip arttı. Bir yumak yetiyor bu ölçülerde, bilginiz olsun. Modelin tam rengini yansıtamıyorum. Şu an kameradan baktığımda çok soluk görünüyor. Aslında bu renk çok hoş bir renk. Bir sonraki videoda modelin eteğinin yapımını anlatacağım. Video sonuna da ekliyorum. Tıklayıp örebilirsiniz arkadaşlar. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, güzel yorumlarınızı da bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.